Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ispanak ve patatesle güzel bir tarif hazırladım. Tarif için 2 tane orta boy patatesi küp küp doğrayarak tencere içerisine alıyorum. Doğradığım patatesin üzerine 1 su bardağı su ekleyip haşlanması için ocağa bıraktım. Patates haşlanırken ben diğer malzemeleri doğrayacağım. Orta boy 1 tane kuru soğan kullandım tarif için. Kuru soğanı doğradım. Sıra geldi kapya bibere. Yarım kapya biber kullandım. İnce bir şekilde doğradım. Kenara aldım. Sıra geldi ıspanağa. Temizlediğim, yıkadığım 200 gram ıspanağı da doğrayacağım ve hazırlayacağım. Ispanağı doğradım, hazırladım. Sıra geldi pişirmeye. Tava içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Üzerine hazırladım. Kuru soğanı ekledim. Kuru soğanı biraz tava içerisinde yüksek ateşte soteledikten sonra içine kapya biberi ekliyorum. İçerisine 3 diş sarımsak doğrayacağım. Lezzetine biraz daha lezzet katmak için ıspanaklı iç harcım. Soğanı, biberi, 3 diş sarımsağı soteledim. Sıra geldi içerisine ıspanağı eklemeye. Gördüğünüz gibi 200 gram doğranmış ıspanağı ekledim. 2 çay kaşığı pul biber ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı tuzu ilave ettim ve 2 dakika yeşilliğini kaybetmeden ıspanak kavuracağım. 2 dakikadan fazla kavurursanız ıspanak yeşilliğini kaybeder, daha mat bir görüntüsü olur. İç harcı hazırladım. Soğuması için kenara aldım. Sıra geldi beşamel sosu hazırlamaya. Tarif beşamel soslu bir tarif. 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tava içerisine üzerine 2 yemek kaşığı unu ilave edip altını kıstım. 1 dakika tereyağı içerisinde unu kavuracağım. Beşamel sos hazırlarken içerisindeki un ve sütün güzelce karışması gerekiyor. Hiçbir şekilde topaklanma olmaması lazım. 2 su bardağı süt ilave ettim beşamel sos için. Karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bu aşamada beşamel sos koyuldu. İçine yarım çay kaşığı taze karabiber ekledim. Ocağın altını kapattım. Beşamel sos hazır. Haşladığım patatesi borcam içerisine aldım. 1 çay kaşığı ucu kadar karabiber, 1 çay kaşığı tereyağı ekledim patatesin içerisine. Patatesi ezerek karıştırıyorum. Hazırladığım patatesi borcamın tabanına yayacağım. Tarif hem çok lezzetli hem çok pratik. İnanın yerken ağzınızın içerisinde eriyen yumuşacık bir tarif. İçine yarım çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Patatesi iyice karıştırdıktan sonra borcamın tabanına yayıyorum. Hazırladığım patatesin üzerine soğuttuğum ıspanaklı harcı ekledim. Hazırladığım tarifi dilerseniz
tek başına bir öğün olarak dilerseniz köftenin, etin, tavuğun yanında eşlik edebilecek güzel bir lezzet olarak sunabilirsiniz. Lezzet garantili bu güzel tarifi sizlere sunmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar umarım sizler de sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Kaşığın arkasıyla ıspanağı da düzledim. Her tarafı eşit dağıtarak üzerine sıra geldi hazırladığım beşamel sosu eklemeye. Beşamel sosu da borcam içerisine ekledim. Her tarafına gelecek şekilde yaydım. Üzerine 50 gram rendelenmiş kaşar ilave edeceğim. Kasenin içerisindeki tüm kaşarı eklemeyeceğim. Gözünüze çok gözükmesin. 50 gram rendelenmiş kaşar ilave ediyorum. Daha güzel kızarsın diye. Bazen soru gelebiliyor. Beşamel soslu yemeklerde kaşar eklemesek olur mu? Bu tarifte eklemeseniz olur. Ben daha güzel kızarsın diye ekledim. Siz dilerseniz evinizde varsa ekleyin derim. Yoksa da çok önemli değil. Eklemeyin. 180 dereceli fırında 30 dakika pişireceğim. Her fırının pişirme derecesi farklılık gösterebilir. Üzeri iyice kızardıktan sonra fırından çıkartabilirsiniz. Ben 180 dereceli fırında 30 dakika pişirdim. Pişirdiğim bu güzel lezzet fırından çıktı. Sıra geldi servis kısmına. Dilimlere ayıracağım ve servise alacağım tarifi. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarife dair yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yumuşacık, lezzetli, pratik bir tarif arıyorsanız kesinlikle denemenizi öneriyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.